Yıllar önce Çin'den ilk projeksiyon cihazımı almıştım. Yaklaşık 4-5 sene olmuştu. 480p görüntü çıkışı vardı. Acayip bir fan sesi vardı. Ortalıkta durulmuyordu. Kulaklık ya da çok büyük hoparlörler bağlamak gerekiyordu. Ve parlaklığı oldukça azdı. Böyle piksellerini her yerden görebiliyordum. Daha sonrasında geçen sene, yani 1,5 yıl önce Blitzwolf'un bir projeksiyonunu inceledim. Ve projeksiyon teknolojisinin bayağı geliştiğini gördüm. Ondan sonra projeksiyonlara olan merakım biraz daha arttı. Ve kanalımda çeşitli projeksiyon cihazları inceledim. Daha önce çok beğendiğim Wambo'nun T2 Max modelini incelemiştim. Küçücük boyutuyla 1080p görüntü veriyordu ve oldukça az ses çıkarıyordu. O benim gönlümü fethetmişti. Yakın zamanlarda onun büyük abisi tanıtıldı. Wambo T6 Max modeli, dijital fokus gibi çok değişik özellikleri var. Birazdan onları bahsedeceğim. Genel olarak çok memnun kaldığımın spoilerını vereyim. Şimdi incelemeye dönelim. Şimdi projeksiyonun dış tasarımına bir bakalım beraber. İlk öncelikle bunun ağır bir projeksiyon olduğunu söyleyebilirim. Bunun küçük kardeşi bayağı hafif ve küçüktü. Bu 2 kilogram ağırlığında bayağı ağır, sağlam duruyor. Boyutları da diğerlerine göre biraz daha büyük. Benim şu an kullandığım tavanda bir projeksiyon var. Tabii ki ondan daha küçük ama Wambo'nun daha önceki modeliyle kıyaslarsak bayağı büyük olduğunu söyleyebilirim. Arkasında bir tane tripod girişi var. Ben bunu bayağı seviyorum. Çoğu projeksiyonda da oluyor aslında. Ucuzlarında falan da oluyor. Tripodun üzerine koyup izlemeyi daha çok seviyorum. Bazen yukarıda olduğu gibi tavana falan monte etmek de güzel olabiliyor. Ama tripodda ayrı bir güzelliği var. İlk dikkatimi çeken şey, burada elle ayarlanabilir herhangi bir fokus şeyi yok. Yani böyle bir çevirerek fokus ayarlamıyoruz. Kumandanın üzerinde Focus In ve Focus Out diye 2 tane buton var. Onlara basarak yattığımız yerden filmimizi izlerken hiç rahatsız olmadan istediğimiz gibi zoom yapabiliyoruz. Aynı zamanda 4 köşeli düzeltme de var. Yani 4 point correction da var. Yani bunu bir çapraz ya da böyle yamuk koyduğumuzda da onu da aynen kumandadan kolaylıkla düzeltebiliyoruz. Önüne arkasına şöyle bakacak olursak şu çanta tasarımı bana ilginç geldi. Bayağı şık yapmaya çalışmışlar. Ürünün web sitesinde de böyle mankenlerin eline falan verip fotoğraf çekilmişler. Sanki bir çanta satıyormuş gibi de bir hava katmışlar. Ama gerçekten taşıması güzel yani. Çünkü bu olmasaydı böyle elimizden falan kaydırabilirdik. Elle tutmak biraz zor. Benim ellerim biraz büyük olmasına rağmen zor tutuyorum. Şöyle arkasından devam ediyorum. Arkasında 2 tane USB girişi var. Bu USB girişlerinden bir tanesine ben BİM'de 50 liraya satılan şöyle bir klavye aldım. Hem klavye hem mouse, böyle multi touch falan da var. Burada sesi kısma, açma, İşte YouTube'da sayfa atlatma gibi bayağı özellikleri de var. Arama tuşları var, fonksiyon tuşları var. Bayağı özelliği var. Bunu da kesinlikle projeksiyon kullanıyorsanız, hangi projeksiyonu kullanıyorsanız kullanın. Tavsiye edebilirim. Akıllı TV'lerle de uyumlu. Bunun arkasından hemen USB dongle'ını çıkarıp bunun arkasına takıp USB'lerden birini bu şekilde kullanabiliyorum. Diğer USB'yi de İstersen flash bellek takıp film izleyebilirim ama onu çok sevmiyorum ben. İçerisinde zaten Android 9 olduğu için herhangi bir ekstra kaynaktan video izlemeyi ya da müzik dinlemeyi sevmiyorum. Ama bazen HDMI gerekli olabiliyor. Mesela bilgisayarımızdan bir video aktarmamız gerekiyor ya da bilgisayarımızdaki görüntüyü paylaşmamız gerekiyor. Bunu kablosuz olarak da yapabiliyoruz ama kabloyla paylaşmak istersek ki bir tık daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. HDMI'den bunu bağlayıp doğrudan kullanabiliyoruz. Bir de burada AV girişi var. AV girişte çok bir şey kalmadı ama böyle eski güvenlik kameraları gibi bir şeyin görüntüsünü yansıtmamız gerekirse de böyle bir girişte koymuşlar. Ben AV girişi projeksiyonlarda hiç ihtiyaç duymadım. Yanında bir kulaklık girişi var. Buraya ister kablolu kulaklık, istersek evimizin ses sistemini bağlayabiliyoruz.
Ben o şekilde yine kullanmayı sevmiyorum çünkü bunun içerisinde Bluetooth var. AirPods Pro'mu bağlayıp çok keyifli birkaç tane film izledim geçen gecelerde. Bir de şurada bir adaptör girişi var. Bu adaptör girişi de yanında zaten adaptörü geliyor. Oraya bağlayabiliyoruz. Bir de yine onun da bir linkini açıklama kısmına paylaşayım. Bunun bir tane aparatı var. Doğrudan arabanın çakmaklık girişten çalışıyor. Yani arabanın çakmak girişine takarak kampta, dışarıda da çok güzel bir şekilde film keyfi yaşayabiliriz. Teknik özelliklere geçmeden önce bir de bu lümen meselesinden bahsedeceğim. Onunla ilgili bayağı soru geliyor. Mesela bu 550 ansi lümen diye satılan bir projeksiyon cihazı. Başka bir projeksiyon cihazı var mesela bunun yarı fiyatına işte 3000 lümen, 5000 lümen gibi böyle bir şeyler yazmışlar. Bu lümen meselesinde 3 tane farklı ölçü birimi var. Ansi lümen yani 550 ansi lümen dediğimiz bunların arasında katsayı olarak en yükseği. Yani bunun 550 ansi lümeni normal lümende 1200'ün üzerine denk geliyor. Mesela benim şu projeksiyon cihazımı ben bayağı seviyordum. 650 normal lümen bu. Bu 1200 normal lümenin üstüne denk geliyor. 550 ansi lümen değeriyle. Bir de ışık kaynağı lümeni diye bir şey var. Onda da yaklaşık olarak 17-18 bin lümene denk geliyor. Yani bazı firmalar böyle işte 10 bin lümen, 5 bin lümen, 3 bin lümen gibi bir şeyler yazıyor. Bu tip firmalarda biraz daha böyle doğruluğa önem verdiği için 550 ansi lümen yazıyor ama sanki daha az parlaklık sunuyormuş gibi anlaşılmasın. Ansi lümenle normal lümenin arasındaki farkı da böylelikle bilelim. Parlaklığından çok memnun kaldım. Böyle zifiri karanlık olmasa da çok net görüntü alabiliyorum. Tabi tamamen gündüzde bir sinema keyfi yapmak mümkün değil. İçerinin karanlık olması gerekiyor. Ben perdelerimi indirdiğimde doğrudan da içeri güneş ışığı vurmuyorsa rahatlıkla bir şeyler izleyebildim. Şimdi gelelim teknik özelliklere. Teknik özellik olarak bizi en çok ilgilendiren şey çözünürlük. 1080p çıkış çözünürlüğü var. Şimdi burada da bazı web sitelerinde ilginç şeyler var. Mesela 4K diye satılan bir tane projeksiyonu gördüm. Tabi açıklamalar kısmında böyle detaylıca yazmış ama 480p çıkışı var ama 4K diye satıyor. Niye 4K diye satıyor? HDMI'den ben 4K'lık videoyu bağlarsam ya da flash bellek içerisindeki herhangi bir 4K'lık videoyu oynattığımda 480p çıkış veriyor ama onu 4K diye satıyorlar. Burada da yine bir ticari kurnazlık diyelim. Böyle şeylere kanmayın. 1080p çıkışı var. 4K dekod özelliği var. Yani 4K'lık HDMI takarsam ya da içerisine 4K'lık bir video yüklersem 1080p çıkış verebiliyor. Eğer bu özellik olmasaydı 4K videoları hiç oynatmazdı ya da hiç açmazdı. Bu da sonuçta kötü bir şey. Ne olursa olsun 1080p çözünürlüğü alabiliyoruz. Görüntü kalitesine, ışığına ve parlaklığına bayıldım. Pikselleri kesinlikle seçilmiyor. Parlaklığı çok güzel. Dediğim gibi çok zifiri olmayan karanlıklarda da çok rahat film izleyebildim. Renkleri de gerçek renklere çok yakın. Böyle bir ekrana bakıyormuş gibi hissettiriyor. Bazı projeksiyonlarda şey hissediyordum. Yani çözünürlük falan iyi gözüküyor ama ya biraz soluk geliyordu rengi ya da böyle renkleri zayıfmış gibi böyle daha pastel renkler geliyordu. Bunda gerçekten ekrana bakıyormuş gibi kendimi hissediyorum. Görüntünün bu kadar güzel olmasının sebeplerinden bir tanesi HDR10 özelliği var. HDR High Dynamic Range'in kısaltması renkler ve parlaklığı güzel bir şekilde dengelediği için daha gerçekçi ve daha doğal renkler bize verebiliyor. HDR meselesine birazdan tekrar değineceğim. Şimdilik bu kadar yeter. İçerisinde işletim sistemi olarak Android 9.0 var. 2 GB RAM'i, 16 GB kendi dahili hafızası var. Bu hafızayı flash bellekle ya da buraya bir SD kart çevirici gibi bir şey takıp yükseltebiliyoruz ama böyle bir şeye hiç gerek olacağını düşünmüyorum. Cihaz yeni çıktığı için daha üst Android versiyonları beklerdim ama bu projeksiyon cihazı piyasasında dikkat ettiğim bir şey var. Bu Android versiyonları ya Android 6 oluyor ya 9 oluyor. Mesela Android 7, 8 falan çok göremiyoruz ya da 10, 11, 12 daha üst versiyonları da çok göremiyoruz. Daha alt versiyonları da çok göremiyoruz. Muhtemelen bu anakartı üreten birkaç firma var onunla alakalı. Upgrade gelmesini bekliyor muyum? Evet, çünkü içerisine update'ler geliyor. Daha alır almaz internete bağladığımda update geldi. Bir update yaptım.
Ama daha üst Android versiyonlarına geçmek için belki 4 GB RAM falan istiyor olabilirler. O yüzden Android 9'da kalabilir. 9 güncel bir versiyonu. Evet, güncel bir versiyon. Hiçbir şey yükleyemediğimiz olmuyor. Ama Android 6 olan projeksiyonlardan bir tık uzak durabilirsiniz. Zaten aralarında çok fiyat farkı yok. Donanım kısmına biraz daha detaylı bakacak olursak Wi-Fi teknolojisi hem 5 GHz yani yakın alandan çok yüksek hızlı veri iletimini destekliyor ki bu iPhone'larımızdan, Android'lerimizden, bilgisayarlarımızdan görüntü aktarırken telefonun üzerindeki bir oyunun görüntüsünü ekrana aktarmak istediğimizde bu hız gerçekten bizi tatmin ediyor. Çok hızlı takılmadan zamanında veriyi ekrana aktarabiliyoruz. 2.4 GHz'de duvardan falan geçme gibi şeyleri var. Daha uzak mesafeden bir tık daha düşük veri aktarıyor. Mesela modemimiz üst kattaysa bunu alt katta tek kullanabiliriz. O zaman 2.4 GHz'lik modem ağına bağlayabiliriz. Ama cep telefonunun dibinden oyun oynayacaksak o zaman 5 GHz'i kullanabiliriz. Bu seçeneklerin olması da gayet güzel olmuş. İçerisinde Bluetooth'un zaten olduğunu söylemiştim. Bluetooth klavye, Bluetooth mouse bağlayabiliriz, Bluetooth kulaklık bağlayabiliriz. Ama ben şey yaptım, dediğim gibi 50 liraya şöyle bir şey aldım. Hem bunda kullanıyorum hem de evdeki akıllı TV'ye bağlayıp kullanabiliyorum. Bunu da BİM'den aldım. Linkini bulursam açıklamada paylaşırım. Şu an güncel olarak BİM'lerde satılıyor zaten. Diğer tarafta ses kısmına gelelim. Sesi bayağı tatmin etti beni. 2 tane 5 wattlık hoparlör var içerisinde. Stereo diye geçiyor ama hoparlörler birbirine çok yakın olduğu için stereo olduğunu ben film izlerken, video izlerken anlamıyorum. Ama belki şöyle izlesem anlarım yani. Direkt böyle kafamın kenarına koysam. Ben genellikle şöyle tripoda asıp bir tık daha uzaktan tuttuğum için stereo hissini bunda çok anlayamıyorum. Ama kulaklıkla dinlediğim zaman çok net bir şekilde anlıyorum. The drones did. The drones that are yours. I won't. Peki şu an bir projeksiyon cihazı alacak olsan hangisini almalısın? Yani ben kendi tavsiyelerimi size aktarmak istiyorum. Şu an eğer bütçeniz varsa, ki bu çok pahalı bir projeksiyon değil ama birazdan 2 tane daha projeksiyon tavsiye edeceğim. Onlara göre pahalı. Eğer sürekli film izleme gibi bir keyfiniz varsa, evde her gün ya da haftada birkaç defa projeksiyonu kullanacaksanız kesinlikle bunu tavsiye edebilirim. Ödediğiniz her kuruşa, her dolara hak eden bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bunun bir altına inmek isterseniz, yani ben 1080p kalitesini yaşamak istiyorum ama işte elimle de ben bunun odak ayarını yapabilirim. Birazcık lümen kaybedebilirim, çok önemli değil, perdemi çekerim, öyle izlerim diyorsanız o zaman bunun bir alt versiyonu olan T2 Max'i öneririm. Yine Wambu'nun ürettiği, kanalımda inceleme videosu da mevcut. Bu arada bahsettiğim bütün ürünlerin linkleri de açıklama kısmında var. Bulabildiklerimin indirim kuponlarını da sizlerle paylaşacağım yine açıklama kısmında. Eğer ben bilgisayarıma bağlayacağım, 4K videomu aktaracağım, işte onu 1080p'de olsa görmek istiyorum diyorsanız yine bunu tavsiye ederim. Bu T2 Max modelinde, yani eski versiyonunda o dekod özelliği yok. 4K'lık videoları biz açamıyoruz hiç. Ama Android'in içerisinden YouTube'a girip, Netflix'e girip film izleyeceğim, dizi izleyeceğim diyorsanız da o anlamda çok fazla bir teknik fark yok. Eğer diyorsanız ki ben çok hareketli bir insanım, sürekli otele gidiyorum, çadıra gidiyorum, kamp kuruyorum, karavanda yaşıyorum, çok hareketliyim diyorsanız da Blitzwolf'ün geçen hafta incelemesini yaptığım şarjlı, kendi içerisinde pili de olan minicik bir tane projeksiyonu var. Ben ona bayıldım. Sadece 480p olmasını eleştirebilirim. Tabii ki 1080p olsaydı o boyuta sığdıramazlardı ya da o fiyata kesinlikle satamazlardı. Çünkü diğer özellikleri gerçekten bayağı güzel. Onunla evde sinema keyfi yapmak çok mümkün değil. Görüntüsü çok güzel ama 480p olunca da böyle bir aileyle film izleme hissiyatını bana vermedi tam olarak. Eğer çok seyahat ediyorsanız 480p'lik o küçük projeksiyonu da öneririm. Bu 3 projeksiyonun da linkini açıklama kısmında ve indirim kuponlarını açıklama kısmında paylaştım. Unutmadan 2 tane tespit ettiğim güzel olmayan özelliğinden de bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi MacBook'tan HDMI ile görüntü aktarırken seste birkaç defa takılma yaşadım. Muhtemelen yeni bir cihaz olduğu için update'lerle bunu çözeceklerdir diye düşünüyorum. Diğer anlamadığım özellik de belki de ben bulamamışımdır. Renk ayarı yok. Mesela kırmızı rengini biraz kısayım ya da işte film moduna getireyim, game moduna, oyun moduna getireyim gibi normalde modlar olur projeksiyonlarda. Herhangi bir renk ayarı yapma yeri bulamadım ama bunun yanında kendisi zaten rengi otomatik ayarlıyor. Böyle bir özelliği var. Renkler kesinlikle çok güzel ama ben isterdim ki yine işte biraz daha canlı mod, biraz daha sönük mod, parlaklığını biraz kısabileyim. Böyle şeylere müdahale etmeyi de seviyorum. Dediğim gibi ben bulamadım. Bulan varsa nasıl yapıldığını bana yorumlar kısmından iletsin. Çok kısa Google'da 1-2 dakika arama yaptım. Kitapçığına baktım. Böyle bir şey bulamadım. Kumandayı da kurcaladım. Bulamadım. Bu arada kumandası da bayağı güzel, şık bir kumanda. Onu da şöyle detaylıca göstereyim. Burada basıp konuşarak da komut gönderebiliyoruz sesle. Herhangi bir şey yazmamıza gerek kalmıyor. Buradan oklara basarak böyle menüler arasında geçiş yapmak, yazmak kolay. Ama ben YouTube'da bir şey ararken 20-30 karakterli bir kelimeyi ya da bir cümleyi
Bununla yazmayı çok sevmiyorum. O yüzden tekrar gösteriyorum. 50 liraya şöyle bir şey, ben sizin yerinizde olsam hangi projeksiyonu kullanırsam kullanayım alırdım. Bir de şöyle ilginç bir olay var. Google Play Store'a girdiğimde Netflix'te Spotify'ı bulamadım mesela. Bunu daha sonra araştırdığımda Çin malı projeksiyonların büyük bir kısmında, yani fiyat bandı böyle olanları da Google L1 lisans denilen bir lisans varmış. Bunu da yeni keşfettim. O lisans olmadığında böyle lisanslı görüntü, ses gerektiren bazı uygulamaların çalışmasıyla ilgili kısıtlamalar olabiliyormuş. Mesela 480p'den daha yüksek çözünürlük vermiyormuş bazı uygulamalar. Bunun detaylarıyla ilgili biraz daha araştırma yaptıktan sonra ayrıca bir video çekeceğim. Ama kendisinin ayrı bir uygulama mağazası var. Orada Netflix var, Spotify var ve birçok başka uygulama da var ve oradaki uygulamalar gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Oradaki uygulamalarda update de geliyor bu arada. Arada bir ben update yapıyorum. 1-2 haftadır bu arada kullanıyorum bunu. Şu an yeni açmış değilim. 1-2 haftalık tecrübelerimi sizinle paylaşmış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.